W124 restorasyonumuzun bugünkü videosunda aracın ön düzen sisteminde bulunan parçaların değişimini yaparak yenilemesini gerçekleştireceğiz. Restorasyon serisinin ilk videosunda bahsettiğim üzere salıncak burçlarında ve rotillerde meydana gelen boşluklardan dolayı bu zamana kadar fabrikasyon şekilde duran parçaların artık görevini tamamladığını görmüştük. Yine direksiyon pompası revizyon videomda da kısmen bahsettiğim ön düzen veya direksiyon sistemine ait olan bu amortisör ile S-Rod parçalarının değişimini yaparak yürüyen sistemindeki konforu nasıl artırıyoruz? Gelin birlikte bakalım. Salıncakların değişimiyle işlemlerimize başlayacak olursak aracın lifte alınması ve lastik sökümü gibi süreçleri hızlıca geçiyorum. Birazdan göreceğiniz üzere nispeten diğer araçlara göre ön takımında daha fazla parça sayısına sahip olan W124'ün viraj demir lastikleri hala ilk günkü gibi olduğundan ve elimde de yenisi olmasına rağmen bunları değiştirmeyeceğimi belirterek demirin salıncak üzerindeki bağlantılarını söküyorum. Salıncağı alabilmek için ilk başta üzerinde baskı oluşturan bu yayın sökümü için özel bir aparatın kullanılması gerektiğini de araya ekleyelim. Mercedes'e ait bu aparatı kullanmadan yapacağınız söküm işlemlerinde ciddi oranda iş güvenliği riski olabileceğini önemli belirtmek isterim. İnternette çeşitli yöntemlerle yayı yerinden alanlar var. Ancak Türk işi yöntemlere girmeden doğrusunu göstererek ben söküm işlemlerime devam ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yurt dışı sınırlaması gelmeden güncel fiyatı 17.000 Türk Lirası olan bu aparatı yalvar yakar gümrükten geçirterek temin ettiğimi, bundan sonraki süreçlerde ülkedeki elektromekanik alanında çalışma yapan kişilere dur, üretme, gelişme, geliştirme, sadece tüket diyenlere inat bu işin peşini bırakmayacağımı ve her projemde mümkün olduğu kadar dile getireceğimin de altını çizerek yayın sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Salıncak üzerindeki yay baskısını azalttıktan sonra salıncağı travers ve taşıyıcı üzerindeki cıvataların söküm aşamasına geçebiliriz. Cıvataların dişlerinde yaptığımız ufak bir temizlik ve yağlama işleminden sonra tekerleklerin toe ve kamper açılarını doğrudan etkileyen eksantrik cıvatalarının somunlarını söküyoruz. Eğer salıncakları değiştirmeyecekseniz veya araçta başka bir bakım neticesinde bu parçalar sökülürken kamber ve toe ayarlarının bozulmaması adına söküm öncesinde işaret koyabilirsiniz. Ancak ben detaylı rot balans ayarına gireceğim için herhangi bir işaretleme yapmadığımı, sizlere de tavsiyem özellikle Mercedes araçlarınızda ön takım yaptırdığınızda rot balansçıya rot ayarı yaptırırken ayar işleminin sadece rotla sınırlı kalmaması gerektiğini, kamber ve toe açılarının da kesinlikle ayarlanması gerektiğini belirtin. Yaptığım bu küçük uyarıdan sonra somunları sökülmüş ve alttan desteklenmiş salıncağın cıvatalarını yerinden çıkartarak bağlantılarını ayırdım. Kriko'nun baskısını salıncak üzerinden kontrollü şekilde alarak yayın oluşturduğu az miktardaki stresi de güvenli şekilde sönümlemiş olduk. Açılan boşluktan aparatla sıkılmış şekilde duran yayı aldıktan sonra taşıyıcı üzerindeki salıncak rotiline bağlı olan cıvatayı sökmemiz gerekiyor. Salıncağın söküm işlemlerinin bitmesi ve güvenli şekilde yerinden çıkartılmasıyla durumuna dışarıda bakacak olursak rotilde meydana gelen boşluğu net şekilde görebilmekteyiz. Bu arada bir önceki videomda söyledim ama yine belirtecek olursam bu salıncağı benim yaptığım gibi komple değiştirmek yerine üzerinde burç ve rotili presçide söktürüp Febi, Lanförder, Teknorod, AYD veya Delphi markaların ürettiği bütçenize uygun parçaları da tekrardan presletip kullanabilirsiniz. Bu yöntemle daha ucuza gelebilir ancak pres ücreti, presleme işleminin düzgünlüğü, pres yönü gibi birçok faktör olduğundan uzman değilseniz bu şekilde komple set alıp yenilemeniz daha doğru olacaktır. Sökülen eksantrik cıvataların üzerindeki pas temizliğini de yaptığımı söyleyerek araç altındaki birkaç noktaya da bakalım. Salıncağın oturduğu noktalardaki oluşan pasları da görünce bunlar çürümeye neden olmasın diye pas dönüştürücü uygulaması yaptım. Böylece pastan kaynaklı ileride oluşabilecek çürüklerin de önüne geçmiş olduk diyerek tekrardan montaja geçelim. Salıncak burçlarından çıkan bu paslı eksantrik cıvataların da temizliğini yaparken bu şekilde zor olduğunun ilerleyen zamanlarda bir kumlama makinesi de alacağımı söylemek isterim. Yalnız içeride yapacağım ufak bir düzenleme ve yeniden yerleşim planları olduğundan ayrıca kompresör kapasitesinde de yükseltmeye gideceğim için muhtemelen bir sonraki restorasyonlarımda gerekli sistemi kurmuş olacağımın bilgisini de şimdiden vereyim. Ek olarak bu eksantrik cıvatalar Lanförder, Delphi ve Febi gibi markalarda salıncak aldığınız zaman yanında verilmektedir.
Sıradan bir cıvata kullanamayacağımız bu noktada gerekli temizlikler yapıldıktan sonra yeni salıncağın montajına geçelim. Taşıyıcı üzerindeki rotilin geçeceği yuvayı bir tornavida ile açtırdıktan sonra parçayı yerleştirip cıvatasını geçirerek yerine idareten tutturuyoruz. Daha sonrasında salıncağı alttan kriko ile destekleyerek bir miktar yukarı kaldırarak dengede durmasını sağlayıp yayın yerleşimine bir bakalım. Yay aparatla basılmış halde olduğundan salıncak üstündeki boşluktan rahatça geçirilerek yuvasına yerleştirildi. Kriko ile tekrardan kaldırma işlemini uygulayarak salıncak burçlarının travers üzerindeki yerine geçmesini sağladık. Eksantrik cıvatalarını da deliklerinden geçirip salıncağı emniyete aldıktan sonra yayı serbest bırakmadan evvel rotilin altından tekrar kriko ile salıncağı çalışma pozisyonuna, yani yol seviyesine kadar kaldırmamız gerekiyor. Buradaki amacımız salıncak burçlarının yanlış pozisyonda sıkılarak çok kısa zamanda bozulmasının önüne geçmek amacıyla yapmış olduğumuzu da belirteyim. Salıncak cıvataları bu aşamadan sonra torklu sıkma için hazır, ancak ben rot balansçıya gideceğim için şimdilik gerekli olmadığını da belirteyim. Çünkü yapacağım torklu sıkma işlemi tekerleklere kamber açısı verilirken tekrardan bozulacağı için sizlere göstermek adına 70 Nm ile her iki burcun da torklandığının bilgisini vereyim. Her defasında söylüyorum ama her ne kadar süreci uzatsa da burç, plastik kapak, karter, gergi, lastik ve silindir kapaklarının torkunda sıkılması ciddi önem arz etmektedir. Mesela burada yapılan ve birazdan yapacağımız rotillerin sıkım işleminde de 35 Nm'lik bir tork uygulayarak konik yapının birbirine oturmasını sağlıyoruz. Salıncak montajı tamam olduğuna göre artık yayı kontrollü şekilde gevşeterek salıncak üzerindeki yerine oturmasını sağlayıp bu bölgedeki işlemlerimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Viraj demirinin salıncak üzerindeki montajına da video başında belirttiğim üzere eski orijinal lastiklerini kullanarak tekrardan yerine takıp somunlarını 17 Nm ile torklayarak süreci tamamlıyorum. Aracın sol tarafı için de aynı işlemleri yaptığımı, süreci tekrar anlatmak yerine ön düzende bulunan diğer parçalardan biri olan rot başının sökümüne bakalım. Bu araçlardaki rot başı, rot kolu üzerinde her iki tarafta da bulunduğundan iç veya dış rot başı olarak ayrı ayrı satılabildiği gibi benim aldığım şekliyle de takım olarak bulabilirsiniz. Rot başlarına ait rotilleri çektirme işlemi ve ısı uygulayarak yerinden söktükten sonra yenisini takmadan önce birkaç ufak işlemden geçirmemiz gerekiyor. Burada rot başlarını kol üzerinden çıkartarak birazdan yapacağım yağlama işlemiyle bundan birkaç yıl sonraki rot ayarı işlemlerinizde buradaki döndürme işlemi rahat olacağından olası sıkışma ve sökülememe durumlarında parça değişiminin önüne geçmiş olacağız. Çünkü bu noktalar sürekli su ve neme maruz kaldığından çok kısa sürede paslanıp birbirine kaynayabilmektedir. Rot balans ustaları da haliyle gevşetemeyince parça değişimine giderek sorunu kökten çözüyorlar. Bu noktalara silikon veya seramik gres uygulayarak normal gresin olmayacağını, rotil kısmına da yine söküm aşamasında kolaylık olması adına aynı gresten kullandığımı ek bilgi olarak geçeyim. Rot başlarının boyunu da tekrardan tekerleklerin düzgünlüğü açısından eskisiyle hemen hemen aynı uzunlukta olacak şekilde göz kararı ile ayarladıktan sonra bu parçanın montajını hemen gerçekleştirmiyoruz. Çünkü bu rot başının diğer ucu S-rod denilen ve direksiyon sisteminin parçalarından biri olan bu noktaya bağlandığından ve bu noktada da ufak bir boşluğu tamir takımı ile gidererek yenileyeceğimiz için şimdilik bunu bir kenara bırakalım. Yine ön düzen ve direksiyon sistemine ait direksiyon amortisörünün söküm işlemine bakalım. Bir cıvatasının ara rot, diğerinin ise şase üzerinde olduğu noktalardan kolayca sökerek yerinden çıkartıyoruz. Belki de bazılarınızın ilk defa duyduğu bu direksiyon amortisörüne de yakından bakacak olursak, yoldaki darbe ve titreşimleri sönümleyerek direksiyon kutusu ve simit üzerindeki etkisini ciddi oranda azaltmaktadır. Benim araçtan çıkan yıldızlı bu amortisör de patlamış olduğundan direksiyon hissiyatı bir nebze yumuşak ve ön takımda nispeten de boşluklar olduğundan bunun etkisini tek başına hissedemedim. Ancak süreç sonunda, yani bu parçanın değişim işleminden sonra direksiyonun epey tokluk kazandığını, nispeten eskiye göre daha sert olduğunu da söylemeliyim. Febi sponsorluğunda yeni direksiyon amortisörüne baktığımızda içinden çıkan parçanın dünyanın en iyi amortisör üreticilerinden biri olan Stabilius'tan alarak kutuladığını görmekteyiz. Direksiyon amortisörünü montajlamadan önce ara rodda değişeceği için bu parçanın söküm işlemine geçiyoruz. S-rod ve direksiyon manivelası üzerinde bulunan rotil somunlarını söktükten sonra haliyle direkt çıkmayacağı için bu noktalarda da yine çektirme ve ısı kullanarak parçaların söküm işlemini gerçekleştirdim. Aslında bu noktadan sonra direkt ara rotun montajına geçebiliriz. Ama S-rod denilen bu parçada da ufak bir boşluk olduğundan yine Febi sponsorluğunda bunun da lastik tokozlarını yenileyerek işlemlerimize devam edelim.
Ses olayına bir kez daha bakacak olursak. Bu şekilde bir boşluk olduğunu da göstermiş olayım. Arka tarafta bulunan ısı kalkanlarını söktükten sonra S-Rot'un sabitleme somununu gevşeterek yerinden çıkartmaya çalıştım. Ancak civata lastik burçlara sıkıştığından dolayı bir çekişle vurarak gevşemesini sağladım. S-Rod'la birlikte civatasını yukarı çekerek yuvasından çıkarttığımız hareket iletiminde kullanılan mekanizmaya da baktıktan sonra yuvada bulunan sertleşmiş lastiklerin söküm işlemini de yapalım. Parçaları yerinden çıkarttıktan sonra yuvayı da bir bezle güzelce temizleyip burçların rahat girmesi adına pek tavsiye edilmese de silikon gres veya sıvı sabunla kaygan bir hale getirebilirsiniz. Febi tamir takımının içeriğine de bir bakacak olursak 2 adet burç, pullar, somun ve civatası ile tam takım halinde bulunmaktadır. Burçları şase üzerindeki yuvasına biraz zor olsa da geçirerek isterseniz çekiçle hafif hafif vurarak isterseniz de kendi civata ve somununu kullanarak yuvaya preslenmesini sağlayabilirsiniz. Yeni civata ve pulları ile birlikte S-Rot'u yerine geçirdikten sonra somunun sıkım işlemine geçiyoruz. Bu noktada ne çok fazla sıkı ne de gevşek olacak şekilde sıkım işlemini yapmamız gerekiyor. Tamam. S-Rot'u elle oynattığımızda herhangi bir zorlanmanın olmaması ile beraber yuvasında sallantılı şekilde de durmaması gerekmektedir. Montaj sonrasında yaptığımız kontrolde herhangi bir tıkırtı veya boşluğunun olmadığını göstererek ısı kalkanının da güzelce temizliğini ve boyamasını yaparak yenilediğimizi araya virgül açarak belirtelim. Videonun ortalarında rot başlarını daha sonra montajlayacağımı S-Rot'un bakımından dolayı ertelediğimi söylemiştim. Bu parçayla ilgili temizlik, gresleme gibi hazırlıklar daha önceden yapıldığından doğruca taşıyıcı ve S-Rot üzerindeki yerine rotilleri geçirerek montajlıyorum. Rotil somunlarını asla havalı veya akülü tabanca ile sıkmadan boşluklarını bu şekilde alarak işlemimi gerçekleştiriyorum. Süreç sonunda tork anahtarıyla da 35 Nm ile torklayarak rotillerin ömrünü azaltan etkenlerden biri olan montajdan kaynaklı hataların önüne geçerek harcanan vakit ve emeğin verimini en üst düzeye çıkarmaya çalıştık. Şimdi de ara rotun montajını direksiyon amortisöründen önce yaparak diğer işlemlerime geçeceğim. Rotiller üzerindeki somunların boşluğunu aldıktan sonra bunların sıkma torku 40 Nm olacak şekilde sıkılmalıdır. Ancak çalışma alanının dar olması ve oraya girecek özel bir aparatımın olmaması üzerine ya elle sıkarak bırakacaktım ya da kafayı biraz çalıştırıp bir elektronik kantarla torku ayarlayarak manueltronik şekilde sıkım işlemini gerçekleştirebiliriz. Ara rotun somununa uyacak bu anahtarın uzunluğu merkezden merkeze yaklaşık 20 santim olduğuna göre 40 Nm'lik bir torka da ihtiyacımız olduğunu düşünürsek tork hesabı denkleminde uygulanan kuvvet miktarı bilinmemektedir. Daha önceden böyle bir hesaplamayı hızlıca yaptığım videomda sorular geldiğinden ben biraz detaylıca anlatsam da fizik derslerine ağırlık vermeleri gerektiği bilgisini de geçerek denklemimize dönelim. 40 Nm'lik tork için 0.2 metrelik kol uzunluğuna yaklaşık olarak 20 kilogramlık bir kuvvet uygularsak somun kafasında 40 Nm'lik bir sıkma torkunun uygulandığını söyleyebilirim. Rot başlarının kol üzerindeki sabitleme civataları ise 15 Nm ile torklanacağı ancak rot ayarı öncesi bu işlemin tamamen gereksiz olduğunu yine sadece bilgilendirme amacıyla yaptığımı bilin istedim. Direksiyon amortisörünün montajına da geçecek olursak montaj öncesinde amortisörü birkaç defa açıp kapattıktan sonra araç üzerindeki yerine montajlayabiliriz. Çok fazla önemi olmasa da civatalarını 35 veya 40 Nm ile torklayarak araç üzerindeki yerine montajlayabilirsiniz. Video başında da belirttiğim gibi aracın sol tarafında bulunan salıncak ve rot başlarının söküm işlemi de aynı olduğundan bu noktalardaki işlemleri göstermediğimi tekrardan belirteyim. Böylece ön düzende disk ve porya bilyası değişimi haricinde diğer tüm parçaların değişimini yaparak bu zamana kadar gelen abi ön takım değişim videosu yap hiç yapmadın diyenlere hem E36 hem de W124 üzerinde detaylıca göstermiş olduk. Video süresince de sık sık bahsettiğim rot balans ayarına da şimdilik gitmeyeceğimi, arka yürüyen parçalarında da komple yenileme yaparak buradaki işlemlerimizden sonra tek seferde tüm tekerleklerin kamber ve rot ayarları yapılacaktır. Sürekli gelen sorulardan birisine de cevap verecek olursam, abi W124 ne oldu, bitirdin mi şeklinde çok sık soru alıyorum. Bir restorasyonun aracın durumuna göre 5 ila 24 ay sürdüğü bir dünya düzeninde bizim de bu süreçte 7. ayda olduğumuzu söylersem sanırım gereken cevabı vermiş olurum diyerek videomu sonlandırıyorum.